Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok doğal bir tarif vereceğim. Evde kalmış yumuşamış meyvelerle şekersiz, susuz, nişastasız güzel bir pestil tarifi vereceğim. Karışık meyve kullanacağım. Böyle şeftalim var, armutum var, eriğim var ve birazcık da üzümüm var. Evde kalmış yumuşamış, çürümeye yüz tutmuş meyveleri çöpe atmayın. Bu şekilde mutlaka değerlendirin. Toplamda 2 kilo meyvem var. Meyvelerim kabuğuyla beraber çok fazla çürümüş yeri varsa atabilirsiniz. Kabuğuyla beraber kaba kaba doğrayıp içine atıyorum. Çekirdeklerin şeftalinin çekirdeği büyük olduğu için çıkarıyorum ama ayvanınkini çıkarmıyorum. Sadece sap kısmını çıkarıp attım. Sizin de varsa evde böyle beklemiş meyveleriniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir meyveden de yapabilirsiniz. Yani sadece şeftali, sadece üzümden, sadece armuttan da yapabilirsiniz. Meyvelerin hepsini bu şekilde güzel ayıklıyorum. Bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve meyvelerimi böyle hepsini doğradım. Çok fazla böyle içi kurtlanmış meyveler varsa onları koymuyoruz. Ve tenceremi ocağa aldım. İçine kesinlikle hiç su eklemedim. Hiç su koymadım. Ocağımı kısık ateşe aldım. Ve ara ara karıştırıyorum. Karıştırdıkça ve meyveler suyunu saldıkça yumuşuyor. Ve güzel bir püre haline geliyor. İyice piştiler. Bakın görüntüsü böyle olacak. İyice meyveler pişmiş olacak. Ve suyunu salmış olacak. Yumuşamış olması gerekiyor. Kıvamı görüntüde gördüğünüz gibidir. Ben hiç içine su koymadığım için kendi doğal suyuyla beraber püre haline getireceğim. Şimdi ocaktan aldım. Sıcak sıcak hemen blenderda iyice eziyorum. Hepsini çok iyi eziyoruz ki süzgeçten güzel geçebilmesi için. Çok ince delikli bir süzgeç kullanmamız gerekiyor. Benim süzgecim delikleri de çok ince olduğu için bunu kullanıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Bütün meyvemi süzgeçten geçiriyorum. Ve bütün püremi süzgeçten geçirdikten sonra bakın böyle posası kalıyor. İçinde o üzümün çekirdeği, armutun çekirdeği ve posasını içine kesinlikle koymuyoruz. Temizliyorum süzgecin altını. Bakın bu şekilde olacak. Ben içine su koymadığım için çok cıvık olmuyor. Çok tadı da değişmiyor arkadaşlar. Şahane bir tat oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben böyle yağlı kağıda koydum ama bu çok gerekli bir şey değil arkadaşlar. İsterseniz tepsinizi biraz ıslatın ve fazla suyundan arındırın. Direkt tepsiye dökebilirsiniz. Ben bir tanesini de öyle yaptım. Yağlı kağıda serdiğimi de iyice sağa sola böyle çevirerek kendiliğinden akıyor, düzeliyor. Düzelmeyen yerlerini de bu şekilde spatula ile düzeltebilirsiniz. Bakın bir tanesini tepsiye döktüm. Tepsiye yani yağlı kağıt koymadan döktüğümüz daha pürüzsüz oluyor. Daha şeffaf duruyor. Güneşli bir yerde kurutursanız bir günde kurur. Ama gölgeli bir yerde en az 3 günde kuruyor arkadaşlar. Benim şansıma havalar bulutlu olduğu için 3 gün sürdü kuruması. Ve 3 günün sonunda pestillerim çok güzel oldu. Ben çok ince döktüğüm için benimki çok ince, çok şeffaf, çok güzel oldu. Şöyle yağlı kağıdın yani pestilin en kenar kısmından hafifçe önce kaldırıyorum. Sonra bütünüyle rahatlıkla, kolaylıkla çıkıyor. İlk başta yırtmamaya dikkat edin. Yırtılırsa devamı gelebilir. O yüzden ilk başta dikkat ederseniz sonuna kadar o şekilde gidiyor. Bakın bu şekilde çektikçe rahatlıkla açılıyor. Bu sadece tepside de olsa aynı şekilde açılıyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hiç korkmayın. Önemli olan güzel kuruması, iyice özleşmesidir. Bakın bu şekilde rahatlıkla çıktı pestilim. Bu arada siz isterseniz üzerine ceviz ekleyebilirsiniz. Islakken yani ilk tepsiye döktüğünüzde üzerine ceviz ekleyebilirsiniz. Susam ekleyebilirsiniz. Fındık ekleyebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız hangi
Hangisini seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu sade yaptım. Ben bazen yaptığımda ceviz de ekliyorum. Sade üzümlü olduğu zaman cevizli çok güzel oluyor. O şekilde de deneyebilirsiniz. Ama sadesi de çok güzel. Böyle de tavsiye ediyorum. Şöyle gösteriyorum. Çok kolay, çok rahat çıkıyor. Şeker yok, nişasta yok, su yok, katkı maddesi yok. Evde kalan meyvelerle böyle şahane incecik pestiller yapabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz, şeffaflığını görüyorsunuz. Büzüştürün, hiçbir şey olmaz. Bunu koyun buzdolabı poşetlerine koyduğunuzda istediğiniz kadar dondurucuda veya buzdolabının alt kısmında bekleyebilir. Bakın tepsidekini de görün arkadaşlar. Kenar kısmından tuttum ve rahatlıkla çıkıyor. Tepside olduğu için daha parlak çıkıyor. Yani yağlı kağıttaki biraz daha mat görünebiliyor ama tepsideki çok daha parlak duruyor. O da bakın bu şekilde kolaylıkla çıktı. İnceliği, kalınlığı size kalmış. Siz istediğiniz gibi kalın veya ince dökebilirsiniz. Ben daha ince sevdiğim için incecik yaptım. Bakın tepsideki ile yağlı kağıtındaki arasındaki farkı göstermek istedim size. Ve istediğiniz gibi katlayabilirsiniz. 2-3 çeşidini göstermek istiyorum size. Bir tanesini ikiye böldüm ve rulo haline getiriyorum bu şekilde. Ve ortasından veref şeklinde kesiyorum. Bu şekilde. Şekli size kalmış, hiç fark etmez. İsterseniz hepsini sadece rulo yapıp poşetlere koyup veya cam kavanozlara koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. Bunlar da katkı maddesi olmadığı için mutfağın dışında bir yerlerde nemli havalarda bozulabilir. Onun için ben buzdolabında saklıyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde saklayabilirsiniz. Mutlaka serin ve temiz bir hava olmalı. Nemli bir hava olmamalı. Çünkü içinde nişasta yok, hiçbir şey yok. Bozulmaması için güvenli bir şekilde saklayın. Bunlar da böyle büyük büyük muskalar şeklinde yaptım. Şöyle fazla kalan kısmını içe doğru sıkıştırırsanız bu muska şeklini alıyor. Şöyle bir tane daha göstereyim. Üçgen üçgen çevirdiğinizde şekil oluşmuş oluyor arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi yaparsanız sizinki de aynı bu şekilde olacak. Bunu ayrıca istediğiniz kadar büyük veya küçük yapabilirsiniz. Ben kocaman kocaman yaptım. Büyük yaptım. Bunu da böyle küçük rulolar bir tane göstermek istedim. Bakın ne kadar ince, ne kadar güzel. Yani döküm aşamasına dikkat ederseniz siz de böyle incecik yapabilirsiniz. Dediğim gibi güneşli havalarda bir günde kuruyor. Ama gölgeli havalarda 3 gün sürüyor. Böyle büyüklü küçüklü şekiller yapıp size gösterdim. Bunları alın buzdolabına koyun. Çayın kahvenin yanında şahane oluyor. Evde kolaylıkla doğal pestilimizi yaptık arkadaşlar. İnceliğini de gördüğünüz gibi her şeyini tam tamına gösterdim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.